Meis adasını ziyaret ederek ortamı geren Yunan Cumhurbaşkanı bu kez de adanın güneyine ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin savaşa hazır olduğunu söyledi. Meis adasını ziyaret ederek Ankara'nın tepkisini çeken Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, bu kez Güney Kıbrıs'a gitmeden önce çizgiyi aşan sözler sarf etti. Yunan Cumhurbaşkanı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Türkiye'nin meydan okumalarına karşılık vermeye hazır olduğunu savundu. Güney Kıbrıs Haber Ajansı'na röportaj veren Yunan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de provokatif davrandığını ileri sürüp, biz diplomasi yolunu izliyoruz ancak bununla birlikte gelebilecek tüm meydan okumalara karşılık vermeye hazırız, dedi. Diğer yandan 10 Eylül'de Fransa'nın Korsika adasında Türkiye karşıtı söylemlerde bulunup, Avrupalılar olarak Erdoğan'a karşı sert ve güçlü olmalıyız açıklamasını yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin bir mesaj yayınladı. 24-25 Eylül'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de Doğu Akdeniz'in de gündem maddeleri arasında yer alacağı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi Twitter hesabından ilk kez Türkçe paylaşımda bulunan Macron, berbat Türkçesiyle alay konusu oldu. Macron, Ajacsio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik, iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş, ilerleyelim dedi. Sosyal medyadaki mesajına tepki yağan Macron, kullandığı berbat Türkçe sebebiyle de büyük eleştiri aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, mesajı, Türkçe Google Translate uygulamasından otomatik olarak çevirdiğini belirttikleri Macron'un ne demek istediğini anlamadıklarını ifade etti. François Morel adlı Fransız sosyal medya kullanıcısı, az da olsa Türkçe biliyorum ama bu kadar da kötü bir çeviri görmedim diye Macron'u eleştirdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklı mücadelesi devam ederken, Fransa ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik yeni tehditler peş peşe sıralanıyor. Doğu Akdeniz geriliminde Yunanistan'a destek veren Fransa'da, Türkiye'ye karşı gerçekleştirilebilecek misillemelerin, halihazırda konuşulurken, Alman Dış İlişkiler Konseyi Direktörü ve Joseph Borrell'in özel danışmanı Daniela Schwarzer, Yunan medyasına verdiği röportajda yaptırımlar konusunu masaya yatırdı. Schwarzer, çok dikkatli adım atılması gerektiğinin altını çizerken, arabuluculuğun başarılı olması için şans verilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin bölgesel düzeyde etkisini artırdığını ifade eden Türkiye'nin kilit önemdeki göç anlaşmasında Avrupa Birliği'nin ortağı olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haklı mücadelesini manşetine taşıyan Fransız haber sitesi Alete'ya, Türkiye'nin Osmanlı zamanındaki Akdeniz emellerini yenileyerek güç göstergesinde bulunduğunu yazdı. Türkiye'nin gücünü öven haber sitesi, Türkler geri döndü, manşetini atarak, Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz emellerini yenileyerek, Avrupa ülkelerinin zayıflıklarına zıt bir kararlılık ve güç gösteriyor ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın radyo programına katılarak Fransa'nın Türkiye'ye yönelttiği eleştirilerin yanlış olduğunu hatırlattığını anlatan haberde, dünyanın varlığından bu yana tüm ulusların yaptığı gibi, Türkiye'nin rahatlıkla anlaşılacak şekilde çıkarlarını koruduğunu söyleyebiliriz denildi.